Ben Tansel Işık, 40 yılı aşkın süredir Devrek'te bastonculukla uğraşıyorum. Bastonculuğu babamdan öğrendim, babam Fehmi Usta'dan. Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslekti bastonculuk Devrek'te. Tekrar canlandıranların başında babam gelir, Fehmi Usta. Ben de onun peşinde bu işe başladım ve devam ediyor. Şu anda bilfiil çalışan en eski baston ustası benim Devrek'te. Bunun üzerine takdir gösterdiler. Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı geçen yıl Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü verdiler bana bu kadar uzun süreden beri yaptığım için. Geçimimi bastonculukla sağlıyorum. Aynı zamanda devlet sanatçısı ünvanım da var. Baston sayesinde sergiler açarak bütün dünyada Devrek bastonunu sergiliyor ve tanıtıyor. Devrek bastonu bir ahşap işçiliğidir. Biz şanslı olarak Türkiye'nin ormanı bol bir kesiminde, ahşabın bol olduğu bir kesimde yaşıyoruz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada okuduk, burada evlendik, burada çocuk sahibi olduk. Ahşap işlemek bizim baba mesleğimiz, dede mesleğimiz. Bu tabii zaman içerisinde böyle, benim tabirimdir bu, zanaattan sanata doğru bir yolculuk olarak devam ediyor. Devrek bastonu uzun yıllardan beri yapılan bir ürün. Biz de bunun bir yerinde olmaktan gayet mutluyuz. Benim şöyle bir tabirim vardı, tekrar söylüyorum. Sanat sevmeden olmaz. Biz ahşap işçiliğini, ahşabı oymayı, ahşaptan yeni bir ürün meydana getirmeyi severek, isteyerek yapıyoruz. Bu da daha iyi netice almamıza sebep oluyor. Devrek bastonu değerli kılan birisi ahşap, bir diğeri de işçilik. Bastona veya ahşaba verdiğiniz emek. Bu tabii yüzyıllar boyu yapınca üstüne her gün birikim sağlamış ve değerli bir ürün ortaya çıkmış. Devrek bastonun baston seyahati kızılcık ağacıyla başlar. Kızılcık ağacı bölgemizde bol bulunan bir ağaçtır, bir tür makidir ve biz sadece dallarını kullanırız. Fakat uzun ve zor bir yapım süreci vardır. Bu süreçte sabırlı olmak lazımdır. O sabrı kullanarak dünyada kabul gören bir ürün haline getirmek var. Kızılcık ağacı yapı itibariyle, lif dokusu itibariyle baston almaya çok uygun bir ağaçtır. Sık doku yapısı, oldukça esnek bir ahşap verir bizim elimize. Bunu yapım süresi yaklaşık 2-2,5 yıldır. Bir ağacın daldan alındıktan sonra, ağaçtan alındıktan sonra 2-2,5 yıl civarında sürer. İşte sabırlı olmamın dememin sebebi bu. Bunun içerisinde sınıflandırılır. Uygun bastona uygun ürünler ayrıştırılır. Defalarca doğrultulur. Çünkü her biri eğridir. Bu da devrekli baston ustalarına has bir kabiliyettir, bilgidir. Defalarca doğrultulur ve gönül rahatlığıyla satışa sunulur. Bu şartlara uygun yapılmış devrek bastonu hem bir aksesuar hem bir dayanaktır. Bizim en ince bastonumuzu dahi insanlar dayanak olarak kullanabilirler. Ama üzerine yapılan işlemeler sebebiyle de güzel bir aksesuardır. Dünyada bastonculuk en eski mesleklerden biridir. İnsanoğlu var olduğundan beri bir dayanağa ihtiyaç olur. Ve insan olan her yerde baston, asa, değişik isimlerde bunlar yapılmış ve yapılmakta. Tabii bu ülkelere göre, şartlara göre değişiyor yapımı. Bizim şansımız dediğim gibi bu bölgede orman envalinin çok olması. Bu sebeple bizde çeşit biraz daha bol. Kızılcık ağacını işlemeyi öğrendiğimiz için biraz daha zor. Bir dönem geçim sıkıntısıyla, yani 80 yıl evvel filan, ustalar bu işleri bırakmışlar, o zamanki çalışan ustalar. Benim hatırladığım, benim çocukluğumda bir usta kalmıştı. Rahmetli babam mobilyacıydı. Bastonu keyif için yapardı. Eşe dosta ikram olsun diye yapardı. Ben de peşinde ondan beraber çalışırdım ki bu ta 80'li yıllara kadar devam etti. 80'li yılların başında benim büyük abim mobilya kısmını ele alınca biz baba oğul sürekli baston yapma, artık bundan ticaret düşünür hale geldik. Satmaya başladık yani. Ve rahmetli babamın eski ustalarına nazaran farklı bir özelliği vardı. Birçok eski ustayı, mesleği bırakmış ustayı heves ettirdi. Tekrar bu mesleğe başlattı ve 83'te festivallerimiz başladı. Devrek, Baston ve Güreş Festivali diye. 83'ten beri festivallerimiz devam etmekte. Türkiye'nin bu ve özellikle belediyelerinin yaptığı en eski festivallerden biri hala yapılıyor Temmuz ayında. Bu festivallerle beraber tanıtımlar oldu. İşte medyanın gelişmesi, bizim daha iyi ürünler yapmamız, daha iyi bastonlar yapmamız, daha çok çevreye ulaşmamıza sebep oldu ve burada da yeni yetişen arkadaşlar, çıraklarımız oldu. Ve bugün hem Türkiye'de hem dünyada baston denince akla gelen bir yer. Onun için biz deriz ki Devrek bastonun başkentidir. Baston deyince Devrek, Devrek deyince baston akla gelir.
tarih boyunca baktığınızda yani bütün dünyada yöneticiler, krallar, padişahlar hep ellerinde böyle bir asa var. Çünkü bu bir güç simgesi gösteriyor insanlara. Aynı zamanda dini oluşumlarda özellikle başlarındakilerin ellerinde, her türlü dinin elinde, bizde de asa, baston kullanımı var ve hala kullanılmakta. Bu bastonun dayanaktan başka farklı bir amaç içinde kullanıldığını gösteriyor. Eski devlet insanlarının, ileri gelenlerin fotoğraflarını gördüğünüzde başta Atatürk olmak üzere bastonlu birçok fotoğrafını görürsünüz. Bu ta o yıllardan beri gelen alışkanlık. 12, 13, 14. yüzyıllarda şehir devletleri var iken o zamanki devletleri, şehir devletlerini yönetenler tabii böyle kale içerisinde filan kılıçla girmeyi yasaklıyorlar. Diyorlar ki bu eğer şehrin içerisine girmek istiyorsanız kılıç, mızrak böyle şeyler kullanmayacak, girmeyeceksiniz. Bunları bırakıp gireceksiniz içeri filan. Ve yüzyıllarca kılıçla yaşamaya alışmış insanlar bir anda boşluk hissediyorlar. Boşluk hissettiklerinde de onu bir şeyle tamamlama, onun yerine başka bir ürün kullanma merak ediyorlar ve baston kullanmaya başlıyorlar. Tabii insanların alım gücüne, yeteneklerine göre çok çeşitli bastonlar yapılmaya başlanıyor. 14, 15, 16. yüzyılda, 17. yüzyılda Avrupa'da tavan yapıyor. Birçok hayvan figürlü, gövdesinde birçok işlemi olan, baston içerisinde farklı aparatlar bulunan birçok ürün yapılıyor ve insanlar ta ki 20. yüzyılın başına kadar, hatta 20. yüzyılın başlarında da baston kullanılıyorlar. İlk İzmir Fuarı yapıldığında Cumhuriyet'in başlangıcında devrekli bir usta İzmir Fuarı'na gidiyor ve orada bastonlarını sergiliyor. Ama zaman içerisinde tabii o zamanki ulaşım şartları kısıtlı, bölgemize ulaşmak biraz zor. Başka mesleklere yöneliyorlar ustalar. Bir ara kayboluyor. Sonra da bu iş tekrar canlandı ve bizim araştırmalarımız ve sonunda internetin gelmesiyle bir de baktık ki aman yarabbim bütün dünyada baston yapılıyor. Tabii bizim için çok büyük bir veri oldu. Bizim dünya görüşümüz çok arttı. Dünyaya ulaşmak kolaylaştı. Devletin de burada büyük katkısı oldu. İşte festivalin başlaması belediyelerimiz sayesinden, Kültür Bakanlığı'nın bu işe ilgi gösterip bizleri kayıt altına alması filan. Sonunda da burada işte yüksekokulda bir el sanatı bölümü kuruldu. Burada da ders olarak görülüyor. Artık sanattan sanata olan bu yolculukta daha spesifik örneklerde yapılmaya başlanıyor. Çünkü ahşap oymacılığının ilerleyişi, hayat yolculuğu öyledir. Öyle heykeltıraşlığa doğru gider. Tabii bizde bunu yönlendiren de müşterilerin, baston talep edenlerin, koleksiyonerlerin bizden talebi. Her insan farklı olduğu için her insanın da baston talebi hemen hemen farklı oluyor. Bu arada dünyada olan koleksiyonerlik merakı Türkiye'de de çoğaldı ve çoğalmakta. Koleksiyonerlere yönelik de birçok baston çeşidi yapmaktayız ve her gün yeni çeşitler de üzerine eklemekteyiz. Devrek bastonunda %10 civarında tek parça bastonlar yapılıyor. Toplamın %10'u %15 civarındadır. Gerisi saplar ayrı kullanılır. Çünkü o ağacı bulmak zor, uygun ağacı ve onu işlemek de zor. Yekpare bir bastonu tamamen elde yapıyorsunuz. Bunu yapmak için de çok dolaşıyorsunuz. Bunu bilen, bu ağacı zamanında gününde kesmek isteyen orman köylülerimizde çok arıyorlar. Çok ararken de çok farklı ağaç formlarını yakalıyorlar. Çok farklı ağaç formları size değişik duygular uyandırıyor. Diyorsunuz ki bundan şöyle bir şey olur. İşte efendim bundan bir çiçek yapılabilir. Bir gül deseni yapılabilir. Bir kaplan modeli yapılabilir. Bir kedi deseni yapılabilir. Yani bir kuş deseni yapılabilir filan gibilerinden böyle size ilham veriyor. Bu tabii sizin dünya görüşünüzle ve bilginizle de alakalı. Bastonlar çeşitlendirilirken bizde şöyledir. Bir sap modeline göre ve kullanılan materyale göre bunun içerisinde gümüş de olabilir, kemik de olabilir, boynuz da olabilir. Bir de gövdede yapılan işçiliğe göre. Dünyadaki bastonların çoğunda gövde işçiliği çok ağırdır. Genelde sap kısımlarında sanatsal faaliyette bulunurlar. Bizde devrek bastonunda gövdede ağır işçilik yapılır. Bu biraz bizim farklılığımızdır. Bir de kızılcık ağacının bize verdiği o imkan sayesinde bunları yaparız. Devrekte bastonculuk başlangıcında 4 ana modelle başlamış. Bunun en çok bilineni yılanlı dediğimiz model. Bastonun gövde üzerindeki yılan deseni. Bu bir iki çeşitten başlamışken bugün yüzlerce çeşit yılan motifi bastonlara uygulanmakta. Bu mesela tek yılan dediğimiz en çok bilineni çift yılanlı tabir edilendir. Bir ikinci
modelimiz budaklı dediğimiz model. Ağacın doğal kendi budaklarıyla işlenir, düzeltilir tabii. Kendi budakları dikkate alınır ve doğal bir görüntü içerisinde olur. Bir üçüncüsü burmalı denilen, yine üzerine bir yiv açılır gövdeye ve dümdüz boyanır, burmalı denir. Bir de bölgemize has çoban çentiği denilen bir ürün var. Onun yapım süresi biraz daha uzundur. Ağaç canlıyken çizilir, üzerine çizgiler atılır, daha doğrusu yaralanır ağaç. O yaraları kapatma serüveninde ağaç kendine has bir desen ortaya koyar ve her biri bir tane olur. Birbirlerine benzerler ama dikkatli baktığınızda parmak izi gibi her biri farklıdır. Bu da koleksiyonerlerin özellikle ve bilenlerin çok ilgisini çeker. İşte bu 4 ana modelle başlayan serüven bugün 300-400 civarında farklı modele, motife dönüşmüş durumda. Bu nasıl dönüştü? Tabii bizim arayışlarımız, müşterinin talebi doğrultusunda çeşitli hayvan figürleri. Bugün baktığınızda benim iş yerimde de birçok farklı hayvan figürü bastonda, özellikle sap kısmında işlenmiş durumdadır. Bazıları ağaçlarımız size der ki ben böyle bir baston olmak istiyorum. Yani doğadan geldiğinde size bir yön gösterir. Böyle senelerce bekleyip daha bunu istiyordu, böyle bir baston olmak istiyor bu ağaç dediğiniz ağacın verdiği örnekler var. Bir diğeri diğer el sanatlarından, özellikle Türk el sanatlarından, Anadolu el sanatlarından yansımalar var. Yüzyıllar boyu kullanılan desenler, özellikle çiçek desenleri, tezyin sanatında, hat sanatında kullanılan desenler bastona aktarılmakta. Onları işlemekteyiz. Geometrik desenler var. Özellikle baklava dediğimiz, işte baklava dilimi şeklindeki tarzlar. Tabii bunların bastonun yapısına uygun olanları, her türlü şeyden ziyade bastonun yapısına uygun olanları var. Gümüş kullanımı çok. Kemik kullanımı çok, manda boynuzu kullanımı çok, sedef, özellikle son yıllarda sedef kullanılmaya başlandı. Sedefli bastonlar yapılmaya başlandı. Dediğim gibi bugün 300-400 çeşit diyebileceğimiz net rakamımız yok ama çeşitli ürünlerde bastonlar yapmaktayız. Devrek bastonu yapan bir özellik de o zaten farklılık olması. Bu bir el sanatı. Bütün dünyada bu nasıl yapılıyor, işte daha çok nasıl üretebiliriz, daha çok insana nasıl ulaşabiliriz dediğiniz zaman çok sayıda üretmeniz lazım. El sanatı olduğunda çok sayıda üretemiyoruz. Bütün dünya bunu nasıl çözdüyse biz de öyle çözüyoruz. İşte uzmanlarından destek alıyoruz. %100 elle yapılan, 100 yıl evvelki işlemeyle yapılan tarzlarımız var. %50 makine kullanılıp yapılanlar var. %80, %30-20 yapılanlar var. Bu bastona merak edenlerin dikkat ettiğinde veya bize sorduklarında veyahut da fiyatlarında fark ediliyor. Çünkü insanların alım gücü farklı. Biz de her alım gücüne uygun, kısmen her alım gücüne uygun bastonlar yapmak uğraşıyoruz. Bu da çok çeşit ortaya çıkmasına sebep oluyor. İnternetten sonra iletişim çağında dünyaya ulaşmak, dünyaya iletişim kurmak çok kolaylaştı. Fakat bizler bir taraftan da üreticiyiz ama bu iletişim çağının her anında bulunmamız çok mümkün değil. Sizin gibi firmalar olmalı ki bizim üye olduğumuz bizleri bu konuda dünyaya ulaştırabilsin, dünyaya bize ulaştırabilsin ve bu iş daha da gelişsin. Bölgemizde daha da gelişsin, ahşap sektörde daha gelişsin ve bizim bilgimiz de çoğalsın. Bizim en büyük gayemiz o. Net3 Market de bu işi layıkıyla yapmaya çalışan bir firma. Bizim de ona üye olmaktan gayet memnunuz.